Ücreti bilmeyen namaza ne gibi gidiyor? Suhre. Suhre ne demek biliyor musun? Maskara demek. Bazen bazı adamlarla iş yaparsınız. Bu arada dersin en önemli noktasına geliyorum bence. Buradaki suhre kelimesi işi bitiren olay. Suhre dediği kim biliyor musun? Namaz kılmayanları mı diyor burada? Hayır kılanlara diyor bak. Yani bu ticarete girmiş birisi ama nasıl davranıyor? Suhre gibi, maskara gibi davranıyor. Şimdi bazen birisiyle ticaret yaparsın, yanında çalıştırırsın. Adam o kadar gönülsüz iş yapar ki sana. Artık içinden şu gelir, ya tamam işi de istemiyorum, paranı da al. Yeter ki git hemşerim benim omuzumdan düş artık. Niye yük oluyorsun bana bu halinle der. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye sadece ne verdiğin değil, nasıl verdiğin, o üslubun da çok önemli. Zira üslup namustur. Şimdi biz, Hayal'in bir işi vardı, gittik bir yere işte. Oradan bir ticaret yapacağız, bir şeyler alacağız, Hayal'in ihtiyacı var. Adama resim at diyorsun, atmıyor. Adam para alacak ha bunun karşılığında. Ya işte konum atın gelip bakalım oraya. Ya şimdi nasıl atayım falan. Ya iş yerinde biri yok mu o atsın. Ya var da işte ona da kim ulaşacak? O kadar böyle şey davranıyor ki ağırdan böyle davranıyor ki. Ya diyorsun ya yeter diyorsun ya bununla iş yapılmaz diyorsun ya. Bazen bir öyle iş yapıyorsun. Mesela vereceksin ücretini. Belki boyanı, badananı bir şeyini yaptıracaksın. Adam geliyor. Bunu böyle yapmam, şunu böyle yapmam. Tamam hemşerim işi yarım bırak. Paranı da al. Yeter ki çek git buradan. Şimdi adam aynı suhrelikte, aynı maskaralıkta namaza duruyor. Nasıl duruyor biliyor musun lisan haliyle? Ya Rab, namaza da geliyorum ha. Bak gerçekten maalesef lisan hali böyle. Haşa. Ya Rab namaza da geliyorum ha. Niye söylüyor bunu? Hani yarın bir gün cennet mennet olursa bak bizim cennet de burada garanti ha. Şş, bu namaza da geliyorum ha. Ya böyle bir üslubu kabul edebilir mi bir insan? Mümkün mü? Bizim bir gün arkadaşlar bir yerde oturmuş yemek yiyor. Yan masadan da bir tane arkadaş tanıyor onları. Önce bir yanına çağırmış şöyle. Bizim arkadaşlar da demiş herhalde bir şey soracak falan diye yanına gidiyor. Adam böyle masada istifini bozmuyor yanında çocukları. Ya diyor siz diyor işte bir şey yapıyormuşsunuz medrese falan diyor. Ne lazım şimdi size diyor boyamaya vereyim mi size diyor falan. Arkadaşlar ayakta böyle asker gibi dizmiş. Kendisi selam yok sabah yok anladın mı böyle ne gibi? Suhre gibi böyle. Kızım patatesini yedin mi diyor dönüyor. Bak ne kadar ayıp bir şey değil mi yani? Karşında kainatta en çok saygı duyman gereken insan var ya insan. Değil mi? Yeryüzünün halifesi insan var. Kızım şunu yaptın mı diyor. Bir arkaya dönüyor. Bir telefonunu alıyor. Alo diyor. Siz diyor yani kaç boya diyor yani. Yazayım diyor gelin de alın oradan. En son arkadaşlar orada lafı çevirmiş de. Demişler yani tamam yani sende kalsın. Bir ara getirirsin diye. Onu da üzmemeye çalışmışlar. Şimdi böyle bir adam külçe külçe altın verse suhre gibi ne yaparsın? İstemezsin o adamdan ya. Bu nasıl bir hitap dersin? Bu nasıl bir üslup? İstemem bunu dersin. Adam bir namaza duruyor. Benim cennet orada hazır değil mi? Bak ben de namaza duruyorum diyor. Subhanallah. Tam böyleleri için ayeti kerime diyor ki feveylun lil musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Kime diyormuş? Suhre gibi namaz kılanlara. Ya biz de işte namazımızı kılıyoruz. Burada da işte sen bizim haşa cenneti hazırla. Zaten cenneti haşa vermek zorundasın gibi haşa böyle. Ağır ithamları barındıran lisan-ı halle aynı suhre gibi maskara gibi duruyorsun. Şimdi sen secdeden o başı kaldırmasan Allah aşkına ya ne işe yarar? Bak siz kendinizden düşünün. Size böyle şu masa dolusu külçe altın versem biraz da böyle hafif sizin gururunuzu incitip aşağılasam ne yaparsınız? Alır mısınız böyle bir şey? Ama arkanızdan koşturup desem ki ya az önce öksürüyordun şu bir yudum suyu da içmez misin? Ya ne kadar ihlas, ne kadar samimiyetler o suyu içer onu da bir ömür boyu unutmazsın yani. Allah'ın senin o namazına ihtiyacı yok. O namazın içerisindeki tavrın ve ihlasın senin Allah'a karşı ihtiyacındır. Ve Allah'ın baktığı da namaz değil, namazın içindeki ihlas ve samimiyettir. Yoksa bir ayet çıkacak karşımıza ve ayet namaz kılmayanlara mı hitap ediyor? Hayır. Namaz kılanlara hitap ediyor ve diyor ki feveylun lil musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara yüzlerine çarpılacak olamaz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın namaz kılanlar, tekrar vurguluyorum namaz kılmayanlar değil. Suhre gibi, maskara gibi. Böyle sanki ortaklığı haşa varmışçasına namaz kılanlara söylüyor yani. Problemimiz ne biliyor musun? İçimiz bomboş. İçten muradım nedir? İmanı anlatıyorum. Bizim iman noktasında hastalığımız var. Ağacın gövdesine kurt girmiş meyve vermiyor bir türlü. Bir tane valiyle, bir tane tanıdıkla 10 dakika görüşürsün. Kaç yerde anlatırsın? Her oturduğum yerde geçen de vali beyleydim, geçen de vali beyleydim, geçen de vali beyleydim. Kimin huzuruna çıktığının farkında mı bu insan namazda? Kimin huzurunda olduğunun farkında değil. Valiyi, kainatı tamamını yaratan Allah'ın huzurundasın farkında değil. Bir örnekleme yapalım, bir metaforda gidelim. Şimdi normal bir vatandaş bir valinin huzuruna çıksa lezzet alır mı? Alır. Niye? Vatandaşın makamı budur, valinin makamı budur. Değil mi? Onun makamına çıktı diye bir 5 dakika daha kalayım diye lezzet alır. Peki bir tane bakan valiyle buluşsa, valinin makamına gitse, bakan lezzet alır mı? Almaz. Niye almaz? Çünkü bakan ya işimi halledeyim de ben de kendi ofisime gideyim der. Çünkü bakanın makamı valinin makamından daha büyük olduğundan normal bir vatandaş gibi lezzet almaz. Şimdi soru geliyor. Sen namazda huzura çıktığında niye lezzet almıyorsun? Kendini nasıl egolu görüyorsan
Haşa şu dağları, şu ufakları da ben yarattım gibi. Nasıl böyle nefsini kral gibi görüyorsan namazda kimin huzurunda olduğunun farkında değilsin. Namazdan lezzet bile alamıyorsun. Ne makamda görüyorsan kendini. Subhanallah, olur mu böyle? Nefsi kral gibi yapmış. Bu yüzden huzurdan lezzet alamıyor. Çünkü kendi makamı haşa huzurun makamından büyük geldiğinden lezzet alamıyor. Kral gibi nefis. Firavun da kraldı ama şimdi müzelik eşya oldu değil mi? O dehşetli günde biz nasıl yapacağız? Böyle ağzını burnunu kırdığımız namazlarla, ağzı gözü dağılmış namazlarla. Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz. Yani bizim ihtiyacımız var, Allah'ın yok. Bunları sergileyebilmemiz için bile yoktan bizi yaratması icap ediyor. Yani ben diyebilmem için bile önce beni ben olarak yaratması lazım. Yani böyle bir döngüdesin. Bir de karşılığında da ücret veriyor. Subhanallah, nasıl senin rahmet hazinen geniş yani? Nasıl bu kadar geniş yani? Nasıl? Bir de bu kadar ücret veriyor. Dünyada veriyor, kabirde veriyor, mahşerde veriyor, cennette veriyor. Veriyor da veriyor, veriyor da veriyor. Kim veriyor arkadaş bu kadar? Hangi tanıdığımız bu kadar verebiliyor ya? Vereceğim diyenlerin 9'u sözünden dönüyor, hulful vaat ediyor. Kim veriyor bu kadar? Gerçekten kardeş kimin huzurunda olduğumuzun farkında değiliz. İşte bu da bizim riyakarlığımızdan. Etrafı önemseye esas önemsenilmesi gereken makamı bir türlü önemseyemiyoruz. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.